Öncelikle diziler çok seviyeli yapılıyor bugünlerde. Bu dini motiflerin yaşandığı ortamların dışa yansıması. Hem seküler hem muhafazakar kesimin yaşam standartlarını, yaşamda karşılaştıkları olayları, değişkenlikleri ve zorlukları olduğu gibi yansıtıyorlar. Aslında herkes kendini ekranda izliyor. Bunun aynısını biz de yapıyoruz. Bizim efendi de bunu yapıyor. Bizim şeyhimiz de bunu yapıyor. Bizim doktor da bunu yapıyor. İşte bir doktorun üstündeki hastanenin dekanının, rektörünün başının filanca üstada hürmetinden dolayı doktoru nasıl ezdiğini ya da ezmeye çalıştığını görürken, sonra diğer çocuğun selamünaleyküm deyişini bilmeyip selamun hello deyip ötekisini de aleykümselam demesi, Ramazan deyip Ramazan diyor, Recep, Şaban, Ramazan 3 kişiden mi gelecek diyor. Ramazan kim diyor? Ramazan kim diyor. Şimdi bunlar güzel şeyler. Yani hiç din dersine girmemiş. Türkiye'de şu anda din dersi tabelası olup da din dersi yapılmayan okullar var. Çok büyük okullar bunlar bir de. Çok üzücü. Hangi ülkede olursak olalım. Ben öğretmenlik de yaptım. Din derslerine de girdim. Biz çocuk vardı. Hocam dedi ben gayrimüslimim dedi. Derslere girmeyeceğim dedi. Olur dedim. Sen haftaya kutsal kitabını getir. Senin kitabından okuyalım dedim. Sınıfı erken çıkardım. Onunla özel ders yaptım. Sonra o çocuk bütün derslere girmeye başladı. Her öğretmen yapmaz ama bunu. Efendim yapmalıyız. Almanya'da, İsviçre'de yeğenlerim var benim. Oradaki din dersi hocası o çocuklara bu hakkaniyeti göstermezse ben burada onu nasıl göstereceğim? Burada göstereceğim ki orada da onlar bu hizmeti alsınlar. Dolayısıyla bu motiflerin tamamı aslında iki tarafında uç taraflarını göstererek ortadaki uzlaşma zeminini bize gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani 3 dakika seküler kesimden sahne gösterirken 3 dakikada buradan, yani dizinin tamamını ele alacak olsak, dizilerin tamamını, dizinin içindeki karşı tarafa ufak ufak dokundurmaların boyutunu eşit olduğunu görüyoruz. Dengeliyor yani. Dengeleyerek yapıyorlar. Biz şöyle önceden alışkınız ya, böyle muhafazakar kesime biraz daha giydirme. Bak dini yaşıyorsunuz. Çok baskı altındasınız. Siz bu layık düzende, bu sistemde aslında müreffeh bir hayat yaşamıyorsunuz. Bu baskı size yaramıyor aslında diyerek hep bir vurgu vardı bir dönem. Şimdi onu dengeliyorlar. Çünkü yapımcıların kendi ailelerinde de muhafazakar olan, yani dinine, diyanetine daha düşkün olan, biraz daha az düşkün olan, aslında ortalama insanın çok olduğu bir ülkedeyiz biz. Yani ara sıra günaha girecek halleri yaşamış olsa da Allah'a bağlılığı çok yüksek olan bir toplumuz biz. Yani hakkaniyeti bilen ve buna göre yaşamaya çalışan insanlarız. Bir ay asla içkiyi ağzıma koymadım, orucumu tuttum diyor. Ya hocam diyor 11 ay bütün günahları, işte bir ayda Allah affeder mi? Ya sen Allah mısın? Bu 65 yaşından sonra hacca gitmek gibi bir şey hocam. 65 yaş, şu anda 65 yaşına değil. Bir ömür geçiyor, sıra gelmiyor. 12 seneden beri sıra bekliyoruz. Hac sırası gelmiyor. Paran da olsa gidemiyorsun. Paran olsa da sağlık, sıhhat, afiyetin yerinde olacak, gideceksin. Bu dizilerin ben faydalı olduğu kanaatindeyim. Yani herkes kendini ekranda görerek komşusunun halini, halasının halini, mesela seküler bir kesimdeki hanımefendiyi bu taraftan birisi beğeniyor, evleniyorlar, aileler çarpışırken bir uzlaşı ortamını buluyor. Yani aslında bu ifadelerde incitici sözler var fakat konu ortaya, yani uzlaşı kültürünün bir şekilde tesis edildiğini görüyoruz filmlerde. Yani sonunda kavga olmuyor. Mesela tarikat ortamında yetişen bir kızın, bir çocuğun o iç dünyasındaki sıkıntılara rağmen sohbetlerinin güzelliğini gördüğümüzde, yani Aristo'dan örnek verebilen bir genç tarikatçı çocuğu dinleyince şaşırıyoruz. Allah Allah, bunlar nereden Hatta biliyor bunu? arkanızda hemen kapalı kızlar okuyamaz diye onun bulduğu bir formül var. Bilmiyorum Kızıl Goncalar'da bu sahneyi izlediniz mi? Ben izlemem mi? Evet. İlk günden beri izliyorum dikkatle. Biz de tabii Kur'an kursunda okumuş, sonra işletme okumuş bir eğitim aldık. Oraya gittiğimizde hocam diyorlardı. Sen bunu nereden biliyorsun? Ben hayatın içinden geliyorum. İstanbul'da, Türkiye'de beraber yaşıyoruz sizlerle. Hesabı olmayanın, yani matematiği olmayanın dini hesapta da sakıntısı olur. Yani 5 vakit namaz, vakitli sayılı rakamlar. 4 rekat namaz kılacaksın. Evet. Takip edeceksin okuduğunu, secdeni, tahiyyatını. Dolayısıyla sadece o rakamları orada değil, hayatın içinde tatbik etmek de gerekiyor. Karşıdaki insan, o adam, Suavi Bey, filmdeki karakterin adını söylüyorum. Ölmeye giderken kararını yazmıştı. Öldürün beni diye.
Fakat o Şeyh Efendi'yi ziyaret ettikten sonra evine tekrar geri döndü. Yani öyle bir zamanda öyle bir ifade duyuyorsunuz ki karşı taraftan. Size göre başka dünya, alakasız bir dünya ama sizi hayata döndürüyor. Bu iki farklı dünyanın bir araya gelişi ve birbirine tahammül sınırı çok fazla gerçekte görmediğimiz bir şey. Yani asla yan yana gelmeyecek kesimleri bu dizilerde görüyoruz. Ancak senaryoda mı olur? Bu dizilerin etkisiyle toplumsal hayata da yansır mı bu temas hali? Şimdi bu dizilerin etkisiyle ben yansıdığını düşünüyorum. İstanbul, Fatih'te dini yapıların, tarikatların daha çok olduğu bir alan. Benim de doğduğum, büyüdüğüm yer orası. İstanbul deyince Fatih'tir zaten. Orijinal İstanbul burasıdır. Dolayısıyla buraya başı sıkışan, iflas etmiş, eşinden ayrılmış, bunalmış, artık çıldırma vaziyetine gelmiş insanlar da geliyor. Ya bak diyor, buraya diyor böyle mini etekli kadınlar geliyor diyor. Bak diyor, kulağında küpe. Adam yol bulmaya çalışıyor. Biliyor musunuz, camiye kimler gider? Yolunu kaybetmiş olanlar gider. Mahvolanlar gider. Sıkıntıda olanlar gider. Dolayısıyla böyle yerlere giderek onlardan nasihat almak isterler. Din de nasihattir. Yani Allah'ın kitabını, dinin bilgisini, maneviyatını bir de feyzli bir insandan dinlediğinizde gerçekten kalbiniz aydınlanıyor. Zihniniz berraklaşıyor. Dolayısıyla karanlık dünyanın içerisinden geliyorsanız, uyuşturucunun batağına batmışsanız ki gençler en alt seviyede, filmde de bu karakter işliyor. Çok güzel bir evde büyüyor, doktor çocuğu. Evet. Ama uyuşturucu kullanan bir çocuğun sevgilisi pozisyonda. Diğeri de sen diyor hiç diyor bunu tatmadın mı? Yok diyor, hiç bunu yapmadım mı? Yapmadım diyor. Yani nasıl yapmazsın diyor. O da onu şaşırıyor. Sen nerede yaşıyorsun? Doğum günü kutlamasıyla Evet, ilgili. sen nerede yaşıyorsun diyor. Dolayısıyla birisi uzaydan gelmiş muamelesi görüyor. Hiç günaha girmediği düşünülen, gösterilen karakterdeki çocuğun onunla buluşma sahnesi, konuşmaları sahne olarak bize veriliyor. Aslında temiz kalmanın, yani sigara içmemenin, ot kullanmamanın, içki tüketmemenin, güzel konuşmanın bir ölçüde yasaklanması. Biz yaşadık bunları. Sigara içmiyor musun? Kardeşim, içmek güzel bir şey mi? Matah bir şey mi? İçmiyoruz. İçmedik. Arkadaşlarımızın hepsi başladı. İçmeyene erkek gözüyle bakmadılar. Böyle böyle toplumsal baskıyla insanları havaya kaldırdılar. Doğru gidenin ve yanlışta olanın birbiriyle konuşarak aslında bir uzlaşı kültürünün olduğunu ve toplumun da buna çok büyük ihtiyacı olduğunu biz bu resimlerden, bu karelerden görüyoruz. Ben tebrik ediyorum. Hem Kızılcık Şerbeti'ni hem Kızıl Goncaları. Belki ilk sahnelerde çok vurucu şeyler yaptılar. Bu da milletin tepkisini almak. Vatandaş konuşunca ona göre senaryo şekilleniyor. Evet. Ama bunlar olmuyor diyemeyiz. Her ikisi de var.